Süper bir adventure'da korku ve gizemle dolu gizli bir bölge var. Korku dolu çünkü sizi sürekli takip eden, yaptığınız her şeyi izleyen siyah bir ayı var. Gizemle dolu çünkü bu ayının bizden ne istediği ve kim olduğu bilinmiyor. Bir anda ortaya çıkıyor ve bir anda kayboluyor. Ama bize zarar vermeye çalışmıyor. Bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Oyun dosyalarının içine baktığımızda adının Ghost Bear olduğunu görüyoruz. Yani hayalet ayı. Bu ayının kim olduğu hakkında bazı teorilerim mevcut. Ancak bu videoda sizlere teorilerimi değil, bu gizli bölgeye nasıl gireceğinizi öğretmeye çalışacağım. Eğer ki oyun hakkındaki büyük teorilerimi anlattığım bir video yapmamı istiyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Unutmayın, istemeniz yeterli. Sizleri kırmam. Bölüm 1. Backrooms'a giriş neden zor? Oyunda Backrooms'a girmek neden bu kadar zor? Hiç düşündünüz mü? Aslında yapımcılar buraya da diğer bölgelerde olduğu gibi basit bir kapı koyabilirdi ve herkes kolayca Backrooms'a gidebilirdi. Ama bunu özellikle yapmamışlar. Bu yüzden insanların büyük bir kısmı bu bölgeye hiç ulaşamıyor. Bana neredeyse her gün en az 2-3 kişi Backrooms'a giremiyorum diye yorum atıyor. Hatta bazıları buranın oyunda gerçekten var olmadığına, tamamen uydurma olduğuna bile inanıyor. Peki buraya ulaşmak neden bu kadar zor? Aslında cevabı çok basit. Backrooms bu oyuna özel bir kavram değil. Yapımcı da bunun farkında. Backrooms'a girmek gerçekte de zor bir iştir. Gerçek hayatta Backrooms'a nasıl girildiği bilinmediği gibi nasıl çıkıldığı da bilinmiyor. Bu konseptle ilgili sayısız oyun, video ve teori var. Hatta merak edenler için kanalımda Backrooms temalı bir oyunu daha önce oynamıştım. Meraklısı varsa bakabilir. Peki gerçeklikte Backrooms'a nasıl giriliyor? Bu sorunun tam olarak net olmasa da bir cevabı var. Backrooms'a girmek için gerçeklikte bir hata bulmanız gerekir. Bu hata gerçekliği adeta yırtar ve siz Backrooms'a düşersiniz. Oyun yapımcısı da bu fikri birebir oyuna uyarlamak istemiş. Yani Backrooms'a gidebilmek için oyunun gerçekliğini bozmanız gerekir. Başka bir deyişle oyunun kodlarını kırmalı ve sistemin dışına çıkmalısınız. Ama burada önemli bir detay var. Gerçekliği bozabilmek için önce gerçekliğin ne olduğunu çok iyi bilmeniz gerekir. Bunu oyun üzerinden anlatırsak oyundaki gerçeklik, oyunun sunduğu tüm mekanikleri, kuralları ve sistemleri eksiksiz şekilde bilmektir. Bu videoda sizlere oyunda uzmanlaşmanızı sağlayacak çok önemli 4 oyun mekaniğini göstereceğim. Ve video sonunda siz de Backrooms'a gidebilir hale geleceksiniz. Bölüm 2. Yanlış bilinenler. Backrooms'a girişle ilgili ortalıkta dolaşan birçok yanlış bilgi var. Bunların hepsini anlatmaya kalksaydım açıkçası bu videoyu hiç bitiremezdim. Backrooms'a gitmeyi kolaylaştıran bazı yöntemler elbette var. Ancak ben sizin oraya kolaya kaçarak gitmenizi istemiyorum. Asıl amacım oyunu gerçekten öğrenmeniz ve uzmanlaşmanız. Çünkü oyunu tam olarak anlamadan ilerlerseniz oyunu bitirdiğinizde köstebek madenleri ve astral tapınak gibi bölgelerde ciddi şekilde zorlanırsınız. Bu yüzden size üst üste taş koyun, şuradan girin, buradan atlayın gibi yöntemler anlatmayacağım. Buna gerçekten hiç gerek yok. Ne taş koymaya, ne sağdan soldan atlamaya, ne de garip glitchler yapmaya hiç ama hiç gerek yok. Backrooms'a gidebilmek için sadece 2 temel şeyi bilmeniz yeterli. Göbek desteği nedir ve nasıl yapılır? Dalış nedir ve nasıl yapılır? Bölüm 3. Göbek saldırısı ve göbek desteği. Backrooms'a gitmek istiyorsanız 2 temel şeyi çok iyi bilmeniz gerekir. 1. Göbek desteği, 2. Dalış. Göbek desteğini anlamak için önce göbek saldırısını öğrenmeniz ve arasındaki farkı anlamanız gerekiyor. Göbek saldırısı oyunun başında bu kısımda bizlere öğretiliyor. Birçoğumuz bu kısımları atladığı için çok sonra öğreniyor. Ayrıca oyun başlarında bu kısma uğrayan çok az insan var. Bu yüzden çoğunuz göbek saldırısı ve göbek desteğini ya aynı şey sanıyor ya da hiç bilmiyor. Yanlış bilinen çok büyük bir ikilem var. Göbek saldırısı göbek desteği ile aynı şey değildir. Ayı zıplamasa bile göbek saldırısı yapmış oluyorsunuz. Biliyorum. Birçoğunuz ayı zıplamadığında göbek saldırısı yapılmadığını söyleyecek ama bu doğru değil. Göbek saldırısı adından da anlayacağınız üzere bir saldırı türüdür ve amacı düşmanlara zarar vermektir. Amacı sizi zıplatmak değildir. Zaten farkındaysanız oyun başındaki bu hologram ayı da zıplamıyor. Karıştırıyorsunuz çünkü bu iki oyun dinamiği birbirine çok benziyor. Göbek desteği göbek saldırısında olduğu gibi yine hasar verir ama aynı zamanda sizi de zıplatır. Eğer ki siz göbek saldırısıyla göbek desteği arasındaki farkı anlarsanız ayınız göbeğiyle yere vuracak ancak saldırmak için değil zıplamak için. Bize lazım olan ise göbek saldırısını yapmak değil, göbek desteğini yapmak. Önce göbek saldırısını nasıl yapacağımızı öğrenelim. Göbek saldırısı yapabilmek için A tuşuna bir kez basarak zıplamanız gerekiyor ve havadayken hızlı bir şekilde B tuşuna basılı tutmanız gerekiyor. Tebrikler, artık göbek saldırısı yapabiliyorsunuz.
Peki göbek desteğini nasıl yapacaksınız? Bu hareketi doğru bir şekilde yapmanın tek bir yolu vardır. B tuşuna uzun süre basılı tutmamak. Ayı yere temas ettiğinde elinizi B tuşundan çekerseniz göbek saldırısı değil, göbek desteği yapmış olursunuz. Bunu oyun bu kısımda anlatıyor. Ancak oyuna başlayanlar buraya uğramadan asıl yolu izlediği için çok geç öğreniyor ya da öğrenemiyor. Ayı zıplıyorsa buna stump boost yani göbek desteği adı veriliyor. Göbek desteğini yapabilmek için de zamanlamayı ayarlamanız gerekiyor. Dediğim gibi elinizi B tuşundan ayı yere değdiğinde çekmelisiniz. Refleksleriniz yavaşsa ayıyı tam yerde gördüğünüzde değil de değecek gibi olduğunda parmağınızı çekebilirsiniz. Bu sayede farkında olmasanız da parmağınız ayı yerdeyken tuştan çekilmiş gibi olacak. Çok zor değil ama pratik istiyor. Bölüm 4. Dalış nedir ve nasıl yapılır? İkinci öğrenmeniz gereken şey ise dalıştır. Dalış dediğimiz şeyi yapmak aslında çok basittir. Ayı havadayken B tuşuna bir kez basarsanız ayı dalış yapacaktır. Göbek saldırısıyla arasındaki fark, göbek saldırısında B tuşuna basılı tutarken dalış yaptığınızda B tuşuna sadece bir kez basmanız gerektiğidir. Kısaca göbek saldırısı ve göbek desteği için A'ya basıp B tuşuna basılı tutmamız gerekiyor. Dalış için ise A ve B tuşlarına sadece birer kez basmanız yetiyor. Hatırlarsanız canlı yayınlarımda Türkçe çeviriyi yapan Özgür adlı arkadaşa kızmıştım ve çevirinin yanlış olduğunu söylemiştim. Burada buna çok güzel bir örnek var. Dalış için B tuşuna basılı tutun yazıyor ancak dalış için B tuşuna basılı tutmamanız gerekir. O zaman dalış değil göbek saldırısı yapmış olursunuz. Oyunun orijinaline baktığımızda burada basılı tutun yazmıyor. Ancak çeviriyi yapan kişi hatalı çeviri yaptığı için sizler yanlış anlıyorsunuz. Kısaca çevirmen işini düzgün yapmadığı için oyunu bitirenler bile hala dalış ve göbek saldırısı arasındaki farkı bilmiyor. Ancak merak etmeyin. TIVA ile birlikte oyunun yeniden ve daha güzel bir çevirisini yapmak için oyun yapımcılarıyla iletişime geçtim. Kabul edilirse yeni bir çeviriyle oyuna katkıda bulunacağız. Buraya kadar gelmişken bilmeyen çok insan var, bu yüzden uzun atlamanın da ne olduğunu anlatmak istiyorum. Dalış A artı B tuşlarına basmaktı. Uzun atlamada ise tam tersi yapılıyor. B artı A tuşlarına birer kez basarsanız uzun atlama adı verilen bir atlama türü gerçekleştiriyorsunuz. Bunun konumuzla bir alakası yok tabi ama bilmeyenlere de bunu burada göstermek istedim. Uzun atlamanın, dalışın, göbek saldırısının ve göbek desteğinin ne olduğunu öğrendiğinize göre Backrooms'a girmek sizler için artık daha kolay olacak. Bölüm 5. Backrooms'a nasıl girilir? İşte asıl kısma geldik. Backrooms'a nasıl gireceksiniz? Bu kısma çıkıyorsunuz. Bakın burada yüzlerce gereksiz bilgi var. Kırmızı veya sarı çiçekten girmeniz, dikenlere çarpmamanız veya arkadaki sudan girmeniz gibi kurallarımız yok. Hemen hemen her yerden Backrooms'a girilebilir. Yeter ki sadece söylediklerimi yapın. Nereye atladığınızın veya baktığınızın bir önemi yok. Ama ilk kez giriyorsanız benle birebir yaparsanız daha kolay olur. Şimdi kafanızı buraya hizalayın ve aşağı bakın. İki farklı özellik kullanacağız. Sırasıyla önce göbek desteği ve sonra dalış. Şimdi beraber deneyelim. Önce A ile zıplayın. B'ye basılı tutun. Elinizi ayı yere dokunur dokunmaz çekin. Ayının 1 saniye kadar yükselmesini bekleyin. Sonra A tuşuna bir kez daha basın. Ve hiç zaman kaybetmeden hızlıca B tuşuna bir kez basın. Tebrikler. İşte artık Backrooms'tasınız. Ne? Bazılarınız hala yapamadı mı? Hala yapamadıysanız üzülmeyin. İki olası durum vardır. Bunu anlarsanız artık siz de yapabileceksiniz. İlk olarak göbek desteği biter bitmez çok hızlı A'ya basmış olabilirsiniz. Yani ayı çok yükselememiştir. Göbek desteğini yapma amacımız ayıyı normalden daha yukarıya zıplatmaktır. Yani 2 defa A artı A yapmak sizi belli bir yüksekliğe kadar zıplatırken göbek desteği artı A yapmak sizi daha yukarıya çıkartıyor. Eğer siz göbek desteğinin ayıyı zıplatmasına izin vermeden A'ya basarsanız ayı giriş için uygun yükseklikte olamayacak ve dolayısıyla girişi yapamayacaksınız. Kısaca bu kısımda biraz bekleyin, ayı yükselsin. Sonra A'ya basın. Eğer burada bir probleminiz yoksa ikinci olarak dalışta bir probleminiz olabilir. Dalış için göbek desteğinden sonra A tuşuna bir kez basıp sonra B basmanız gerekiyor. Ancak A'ya basarken biraz beklemeniz gerekirken B'ye basarken hiç beklememeniz gerekiyor. Bunu hızlıca yapmanız lazım. Bazılarınız panik olup dalış yerine bu kısımda göbek saldırısına geçiyor. Buna da dikkat edin. Bu kısımda B'ye basılı tutmayın. Unutmayın. B'ye basılı tutmak göbek saldırısı yapmak demek. O zaman ayı Backrooms'a zaten giremez. Peki buradaki mantık ne? Bunu merak eden için hızlıca açıklayayım. Backrooms'a girişin mantığı oldukça yukarıdan dalış yapmaktır. Göbek desteği yapma amacımız ayıyı yukarı zıplatmak.
Biz daha sonra tekrar A'ya basarak biraz daha yukarı çıkıyoruz ki dalış yaptığımızda Backrooms'a girebilelim. Oyunun kodlarında oldukça yukarıdan dalış yapmamız gerektiği belirtiliyor. Bu yüzden amacımız bu aslında. Oyun çok yukarıdan yapılan dalışlarda bu bölgede gerçekliğini kaybediyor. Yani bozuluyor. Siz de Backrooms'a düşüyorsunuz. Bunu tek seferde yapacaksınız diye bir şey yok. Birkaç deneme yapıp pratikleştikten sonra Backrooms'a girebileceksiniz. Ve Backrooms'a girebiliyorsanız tebrikler. Siz oyunda gerçekten uzman seviyesinde bir oyuncusunuz demektir. Ve benim amacım da zaten tam olarak bu. Sizi uzman yapmak. Eğer gerçekten artık Backrooms'a girebiliyorsanız aşağıya bir teşekkür bırakırsanız ben çok mutlu olurum. Sizin işinize yarayacak videolar çekmek beni mutlu ediyor. Ayrıca videoyu beğenirseniz belki video Backrooms'a girmek isteyen ama başaramayan diğer arkadaşlarımıza da önerilebilir. Sizin sayenizde daha fazla insana bunu öğretmiş olabiliriz. Son olarak isteğim amatörler gibi taş koyarak ya da garip bug'lar, glitch'ler kullanarak Backrooms'a girmektense uzman bir profesyonel gibi Backrooms'a girmeniz. Sizler bu oyunda uzman olana kadar ben böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Yeni videolar geldiğinde ilk izleyenlerden biri olmak istiyorsanız abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsiz. Merak etmeyin. Ben Vion. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videonun ne olmasını istediğini yorumlara yazabilirsin. Kendine iyi bak. Bay bay.